Bu video 2025 yapımı Exit 8 filmini baştan sona anlatıyor. Büyük spoiler var. Filmi izlemediysen şimdi durdurup sonra geri gelmeni öneririm. Selamlar, kanala hoş geldin. Çayını kahveni aldıysan başlıyoruz. Hepimiz o meşhur bağımsız oyunu biliyoruz. Sonsuz bir metro koridoru, sarı tabelalar ve anormallikleri bulmaya dayalı klostrofobik bir deneyim. Peki Genki Kawamura yönetmenliğindeki başrollerinde Kazunari Ninomiya ve Nana Komatsu'nun oynadığı bu sinema uyarlaması ne yapıyor? O steril beyaz geçitleri basit bir labirent olmaktan çıkarıp devasa bir vicdan testine, psikolojik bir arafa dönüştürüyor. Bir insan hayattaki anormallikleri gerçekten fark ettiğinde ne yapar ve daha acısı görmezden gelmeyi seçerse hayat onu kaç kez aynı yere geri getirir? Bu videoda filmi baştan sona inceleyecek, oyunla olan muazzam bağlantılarına değinecek, internetin en karanlık köşelerinden kopup gelen liminal space psikolojisini masaya yatıracak ve gözden kaçan o sarsıcı detayları gün yüzüne çıkaracağız. Hazırsan başlayalım. Film sıradan bir anla açılıyor. Metrodayız. Modern şehir hayatının o soğuk ve izole tasviri ekrana yansıyor. Herkes kendi dünyasında. Ekranlar kaydırılıyor, kulaklıklar takılı, kimse kimseyi duymak istemiyor. Tam bu sırada Kazunari Ninomiya'nın canlandırdığı kayıp adam karakterine eski sevgilisinden, Nana Komatsu'dan bir telefon geliyor. Kadın hastanede olduğunu, hamile olduğunu söylüyor ve tek bir soru bırakıyor. Ne yapacağız? Adamın cevabı net değil. Sesinde heyecan yok. Sadece büyük bir korku ve panik var. Aynı vagonda bir başka olay daha yaşanıyor. Ağlayan bir bebek ve o anneye bağıran tahammülsüz bir adam. Bizim karakterimiz bunu görüyor ama kulaklıklarını takıp başını çeviriyor. Bu sahne karakterin hayattaki temel refleksini bize gösteriyor. Sorunlardan, sorumluluklardan ve yüzleşmekten kaçmak. Telefon görüşmesi kesiliyor. Adam astım krizi geçirerek ilacına sarılıyor ve kendini panikle metrodan dışarı atıyor. Merdivenleri çıkıp giçeleri geçtikten sonra oyunlardan çok iyi bildiğimiz o beyaz fayanslı, sarı tabelalı 8. çıkış koridoruna giriyor. Tıpkı hepimizin internette gördüğü o tekinsiz backrooms videoları gibi. Ve kabus resmen başlıyor. Adam yürüyor ama koridor hiç bitmiyor. Sürekli başladığı yere geri dönüyor. Duvardaki o tanıdık talimatlar karşısına çıkıyor. Hiçbir anormalliği gözden kaçırma. Eğer bir anormallik görürsen hemen geri dön. Görmezsen ilerle. Burada durup filmin mekan tasarımını konuşmamız lazım. Buna psikolojide liminal space yani eşik alan deniyor. Koridorlar, bekleme salonları veya alt geçitler. Buralar insanların içinde yaşadığı yerler değil, sadece geçip gittiği yerlerdir. Film bu geçiş alanını adamın zihnindeki kararsızlığın tam bir metaforu yapıyor. Adam hayatında da bir bekleme salonunda sıkışmış durumda. Ne geçmişi bırakabiliyor ne de geleceğe yani baba olmaya doğru adım atabiliyor. Oyunda anormallikler fiziksel değişimlerdi. Posterlerin büyümesi veya ikiz adamlar gibi. Ancak filmde bu mekanik çok daha karanlık bir yere evriliyor ve adamın bilinçaltından fırlayan dehşet verici travmalara dönüşüyor. Duvardaki afişteki bir bebeğin yüzünün çığlık atarak çarpıldığını gördüğümüz o sahnede veya etrafa yayılan kan izlerinde bunu anlıyoruz. Bunların hiçbiri rastgele değil. Hepsi adamın baba olma ve bir cana bakamama korkusunun dışa vurumu. Koridorda sürekli karşılaştığı bir de yürüyen adam var. Yürüyen adam ifadesiz, ruhsuz ve adeta bir makine gibi sürekli aynı rotada volta atıyor. Bir noktada durup ana karakterimize o can alıcı soruyu soruyor. Bir seçim yaptın mı? Bu noktada filmin o harika çevresel hikaye anlatımını environmental storytelling devreye giriyor. Hatırlarsanız bir başka videoda Resident Evil 2'deki polis karakolu tasarımının bize nasıl uzun uzun diyaloglara gerek kalmadan her şeyi anlattığını konuşmuştuk. Exit 8 filmi de tam olarak bunu yapıyor. Duvardaki her leke, floresan lambaların o rahatsız edici vızıltısı ve yürüyen adamın donukluğu bize adamın iç dünyasının nasıl çürüdüğünü anlatıyor.
Yürüyen adam sadece bir NPC değil. O aslında geçmişte 0. çıkışa dönüp döngüye hapsolmuş, çocuğunu terk edip o sahte çıkışa inanmış bir başka kayıp adam. Eğer karakterimiz sorumluluk almaktan kaçarsa, gelecekte o ruhsuz, etrafındaki hiçbir acıyı fark etmeyen yürüyen adama dönüşecek. İlerleyen döngülerde anormallikler giderek şiddetlenirken, adam koridorda kaybolmuş küçük bir çocukla karşılaşıyor. Başlangıçta hiç konuşmayan bu çocuk, adama şans getirmesi için bir yengeç kabuğu veriyor. İlerleyen rüya sekanslarında adamı, eski sevgilisini ve bu çocuğu bir deniz kenarında huzur içinde görüyoruz. Peki neden yengeç kabuğu? Yengeçler büyüdükçe eski kabuklarını kırıp atmak ve yeni bir kabuk inşa etmek zorundadırlar. Bu süreçte tamamen savunmasızdırlar. Bu adamın eski, sorumsuz hayatını, yani eski kabuğunu bırakıp baba olmanın getirdiği o savunmasız yeni hayata geçiş yapması gerektiğinin en güzel sembolü. O çocuk aslında adamın doğacak oğlunun bir yansıması. Filmin derinliğine indiğimizde çok acı bir detay daha öğreniyoruz. Adamın kendi babası da o çok küçükken evi terk etmiş. Babasız büyüyen birinin baba olma korkusu ve zihnini kemiren, ben de onun gibi çekip gider miyim, bir çocuğu mahveder miyim şüphesi, adamı bu sonsuz koridora hapseden asıl şeyin ta kendisi. Finalden hemen önce filmin o kusursuz kurgusunda gözden kaçan 3 büyük detayı toparlayalım. Kulaklık ve astım ilacı. Adamın taktığı kulaklıklar dış dünyayı, yani sorumlulukları ve vicdanı susturmanın fiziksel bir sembolüdür. Kulaklıklar takılıyken gerçeği duyamazsın. Astım ilacı ise babalık fikrinin onu nasıl boğduğunu, nefessiz bıraktığını gösteriyor. Anormalliklerle her yüzleştiğinde ilacına sarılması gerçeklerden kaçma refleksidir. Zaman algısının yok oluşu. Koridordaki saatlerin hepsinin anlamsız rakamlar göstermesi veya durması, Araf inancına büyük bir göndermedir. Zaman ancak sen bir karar verdiğinde akmaya başlar. Kararsızlık insanı zamansızlığa hapseder. Geri dönmek ne anlama geliyor? Oyunda anormalliği görünce arkanı dönüp yürümek fiziksel bir hayatta kalma kuralıdır. Filmde ise yönetmen Genki Kawamura bunu inanılmaz bir psikolojik boyuta taşıyor. Geri dönmek, geçmişteki travmalarla, babanın seni terk edişiyle ve senin de aynı hatayı yapma ihtimalinle yüzleşmek anlamına geliyor. Anormallikten kaçamazsın. Eğer kurtulmak istiyorsan, o korkunç şeyin tam üstüne, geçmişine doğru yürümelisin. 13. ve son döngüde sular yükseliyor. Bu su, adamın zihnindeki boğulma ve panik hissinin taştığı andır. Ancak adam bu kez kaçmıyor. Sel sularının içinden o küçük çocuğu kurtarıyor. Sonunda korkularını ve anormallikleri kabulleniyor. Çocuğun verdiği yengeç kabuğunu avucunda sıkarak doğru çıkışa, yani 8. çıkışa doğru koşuyor. Gerçek dünyaya dönüyoruz. Adam yine filmin başındaki o metro vagonunda. Zaman hiç akmamış. Bebek hala ağlıyor. O kaba adam hala anneye bağırıyor. Ancak bu kez adam kulaklıklarına sığınmıyor. Kulaklıklarını yavaşça çıkarıyor, başını kaldırıyor ve o anneye yardım etmek, o adama karşı durmak için adım atıyor. Artık anormallikleri görmezden gelmiyor. Ardından eski sevgilisini arayıp o hayat değiştiren cümleyi kuruyor. Hastaneye geliyorum. Exit 8, çok basit ve trend olmuş bir bağımsız oyun kuralını alıp, hepimizin her gün yaşadığı modern bir vicdan hikayesine çevirmeyi başarmış. Bir yanda dikkat, fark etme ve gözlem, diğer yanda sorumluluk, cesaret ve karar verme var. Adamın 8. çıkışı arayışı aslında baba olma korkusuyla ve kendi küçük kaçışlarıyla yüzleşmesiydi. Gerçek çıkış, o fayanslı koridordan çıkmak değil, hayatın içindeki o kısır döngülerden çıkıp sorumluluk almaktır. Buraya kadar izlediysen çok teşekkürler. Sence adamın koridorda kurtardığı çocuk, gelecekteki oğlu muydu, yoksa kendi içindeki o babasız büyümüş, yaralı küçük çocuk mu?
Ve sence o yürüyen adam onun geçmişteki hali miydi yoksa sorumluluk almazsa dönüşeceği geleceği mi? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.